Ekmek, peynir, sebze ve meyve gibi gıdaların küflü kısmını atıp kalanını yemek pek çoğumuzun yaptığı bir şeydir. Peki küflenen gıdaların kalan kısmını tüketmek ne derece doğru? Küflü bir gıda tükettiğimizde vücudumuzda ne gibi etkileri olur? İşte küf ve küflü yiyecekler hakkında bilinmesi gereken çarpıcı gerçekler. Genellikle yiyeceklerin üzerinde gördüğünüz ve küf olarak adlandırılan renkli kısımlar buna neden olan mantarların üreme hücreleridir. Küfe neden olan mantarların geri kalanı ise besinlerin içerisine doğru dallanıp saçaklanarak gider ve çıplak gözle görülmeleri de çok zor. Yani yiyeceklerin üzerinde gördüğünüz küf, buzdağının sadece görünen yüzü olduğu için o kısmı kesip atmanız mantarlardan tamamen kurtulmuş olmanız demek değildir. Eğer böyle bir uygulama yapıyorsanız muhtemelen bol bol küf yiyorsunuz demektir. Ev hanımları genellikle salça ve ekmek gibi gıdaların küflü kısmını atarak kalan tarafını kullanmayı tercih eder. Küf, ekmek üzerindeki yeşil noktalarla ya da meyvedeki kadife görünümlü beneklerle sınırlı zannedilse de gıdanın alt kısmından başlayarak yüzeye doğru gelişir. Buğday ve ürünleri başta olmak üzere tüm hububat ürünleri, pirinç, fıstık, fındık gibi besinlerde küflenmeyi başlatan mantarlar aflatoksin denilen zehri oluşturur. Etkisini hemen göstermeyen aflatoksin zamanla vücudun bağışıklık sistemini çökerterek iç organlar ve özellikle de karaciğerde tahribata yol açar. Aflatoksin vücuda alındıktan sonra ödem, kusma, karın ağrısı, karaciğer, kalp ve böbreklerde yağlanma, koma ve hatta ölüm gibi ağır sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Besin küflerinden özellikle peynir küfleri halk arasında faydalı olarak bilinmektedir. Faydalı olarak bilinmesinin nedeni penisilin denilen antibiyotiğin küften elde edilmesidir. Fakat küf o antibiyotik elde edilinceye kadar birçok farklı aşamadan geçmektedir. Yani küfün ham hali faydalı değildir. Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu bölgesinde küflü peynir lezzetli olduğu için çok tüketilmektedir. Ayrıca İtalya ve Fransa'nın küflü peynirleri de oldukça meşhurdur. Mavi küflü bu peynirler küf kullanılarak özel olarak üretilir ve bu peynirlerin insan sağlığı açısından zararlı etkileri bulunmamaktadır. Ancak küfe alerjisi olanların bu peyniri tüketmesi sakıncalıdır. Yapılan araştırmalara göre sert ve kuru peynirlerde küfün olduğu bölgenin en az 2,5 santimlik kısmı kesildikten sonra tüketilmesinde bir sakınca görülmemiştir. Çünkü küf lifleri sert gıdalarda derinlere ilerleyemez. Ancak krem peynir gibi yumuşak peynirlerin küflenmesi durumunda tüketilmesi kesinlikle sakıncalıdır. Yoğurt, krema, reçel ve jöle gibi gıdalar küflendiği takdirde kesinlikle tüketilmemelidir. Lahana ve havuç gibi sert meyve ve sebzelerde sert peynirlerde olduğu gibi küfün olduğu bölgenin en az 2,5 santimlik kısmı kesilerek kalan kısım kullanılabilir. Bunun nedeni de yine aynı şekilde küflerin sert maddelerin içine doğru fazla yayılamamasıdır. Salatalık, şeftali, domates gibi yumuşak meyve ve sebzelerse küflenmesi durumunda tüketilmemeli. Çünkü küf mantarlarının lifleri içeriye kadar ulaşmış olabilir. Hafif yiyecekler, sandviç, sosis, pişmiş kırmızı et ve kanatlı etleri, güveçte pişmiş hububat, kek ve benzeri yiyecekler küflü olarak tüketilmemeli. Çünkü yüksek nemli olan ortamlar küflerin gelişimi için uygundur. Ayrıca bu tür yiyeceklerde bakteri gelişimi de görülebilir. Ekmek gibi küflenmiş fırın ürünleri de asla yenilmemeli. Bu ürünler gözenekli olduğu için küf mantarlarının lifleri iç bölgelere kadar ilerleyebilir. Fıstık ezmesi, bakliyat ve kuru yemiş küflü ise kesinlikle tüketmekten kaçınılmalı. Çünkü bu tür gıdalar koruyucu kullanılmadan işlenmiş olabilir ve bu da küf gelişimi için uygun ortam oluşturur. Kısaca küf yenir mi sorusuna verilebilecek cevap bütün küflerin yararlı denilip tüketilmeyeceğidir. Ayrıca bazı besinler dışında küflerin bulunduğu alan kesilip uzaklaştırıldıktan sonra bile tüketilmemesi gerekir. Çünkü küfleri oluşturan mantarların lifleri temizlenmiş gibi görülen yerde bulunabilir ve tüketildiğinde ne yazık ki vücut üzerindeki zararı yavaş ama öldürücü olabilmektedir. Farklı bir konuda yeni bir videoda buluşmak üzere. Beğeni, yorum, abone ve paylaşım desteğinizi bekliyoruz. Esen kalın, İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın.